Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden en fazla gelen isteklerden birini yapacağız. Makaron yapacağız. Makaron deyince benim aklıma küçük butik pastaneler, pastanelerin camlarında rengarenk kurabiyeler geliyor. Gerçekten görür görmez insanı mutlu eden bir tatlı makaron. Yapması için çok narin, nazik davranmak gerekiyor. Makaron yapmak kesinlikle aceleye gelmiyor. Aslında bizim bildiğimiz acıbadem kurabiyesi de bir nevi makaron. Ve yine aynen acıbadem kurabiyesi gibi dışının çıtır çıtır, içinin de yumuşacık, hatta biraz sakız gibi çiğnenebilir bir kıvamda olması gerekiyor. Dikkatle ve özenle yapınca yapması kesinlikle zor değil. Çok fazla da zaman almıyor aslında. Hemen ilk önce malzemelerle başlıyoruz. 160 gram toz şekerim var, 140 gram toz bademim var, 50 gram pudra şekerim var, 80 gram da yumurta beyazım var. Yani aşağı yukarı 2,5 yumurtanın beyazı ediyor. Bunlar makaronun kurabiyeleri için, yani kapakları için gerekli olan malzemeler. Ortasına da bir ganaj yapıyoruz. Onun için de 50 gram kremam var, yani çeyrek paket krema kullanıyorum. 100 gram da beyaz çikolata kullanıyorum. O da makaronun arasına süreceğimiz dolgu malzemesi oluyor. Makaronu yaparken gramajlar gerçekten çok önemli. Söylediğim gibi makaron çok narin bir tatlı. Ondan dolayı makaron yapmadan önce eğer evinizde yoksa mutfak tartısı almanızı şiddetle tavsiye ederim. Şimdi ilk iş olarak ganajımızı hazırlayalım. Yani dolgu malzemesini hazırlayalım. Çünkü o hazırlandıktan sonra soğumaya bırakacağız. Ben şöyle küçük bir sos tavanın altını açıyorum. Onun içine de kremamı koyuyorum. Kremamın kaynadığını göreceğim. Görür görmez altını kapatıp ocaktan alacağım ve içine erimesi için beyaz çikolatayı koyacağım. Kremamın kaynadığını görür görmez hemen ocaktan alıyorum ve içine beyaz çikolatamı koyuyorum. Şöyle eriyene kadar karıştırarak hepsinin eridiğine emin oluyorum. Erimeyecek gibi gözükebilir. Karıştırmaya devam edin, eriyecektir. Baktığınız gerçekten erimiyor. O zaman kısık ateşte biraz daha ocağın üzerine alabilirsiniz. Kremanın içinde bütün çikolatam eridi. Şimdi ben bunu 2 ayrı kaseye döküyorum, yarı yarıya. Eğer siz isterseniz makaronunuzda hiçbir aroma ya da gıda boyası kullanmadan sade bir makaron yapabilirsiniz. Ama makaronlar renkli güzel oluyor. Ben de ondan dolayı bugün sarı ve pembe makaron yapacağım. Sarı makaronun için limon aroması kullanacağım. Pembe makaron için de gül aroması kullanacağım. Ve aromaları da kullanacağım. Yani şimdi yaptığımız dolgu malzemesine koyacağım, ekleyeceğim. Aslında bu dolgu malzemesi de şu anda oldukça lezzetli. Tahmin edersiniz ki, çünkü içinde sadece krema ve çikolata var. Kötü bir lezzet olmasının imkanı yok. Şöyle bu gül aromam. Çok güzel kokuyor. Bir 2 damla ilave ediyorum. Diğer yarısına da limon aroması ilave ediyorum. Ve şöyle, hatta bir kaşıkla onları karıştırıyorum. Ve soğuması için bir kenara kaldırıyorum. Biz de kurabiyelerimizi yapmaya başlayalım. İlk işlem olarak yumurta beyazıyla toz şekeri bir kar kıvamına, iyice katı bir kıvama gelene kadar çırpacağız. Yani bir mereng oluşturacağız aslında. İyi bir mereng oluşturmak için dikkat etmeniz gerekenler var. Çırpma telinizin, çırpma haznenizin kuru ve temiz olması gerçekten çok önemli. Bir damla su bile kıvamını bozabilir. Ben bir ayaklı mikser kullanıyorum bugün ama siz normal bildiğiniz mikser de kullanabilirsiniz. Şimdi ilk olarak yumurta beyazlarıyla, 80 gram yumurta beyazıyla şöyle çok hafif bir çimdik tuz ekliyorum. İlk önce onları çırpacağım. Bu da iyi bir mereng yapmak için aslında bir ipucudur. Biraz karıştıklarını gördükten sonra da toz şekeri ekleyeceğim. Ve yumurta beyazıyla toz şekeri 10 dakika iyice katı bir kıvama gelene kadar çırpacağım. Evet, yumurta beyazıyla tuz şöyle biraz karıştı. Artık toz şekerimi de ekliyorum. Ve 10 dakika boyunca iyice katı bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Merengim tam 10 dakikadır çırpılıyor. Artık iyice katı bir kıvama geldi. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle koyunca düşmüyor. Bu kıvamı gördüğünüzde merenginiz tamam demektir. Mikserinizin ucunu da şöyle güzelce temizleyelim. Orada da bir şey kalmasın. Ve tamamdır. Şimdi bunu buradan çıkarabilirim. Artık her şeyi birleştirme zamanı. İlk önce
Toz bademimizle pudra şekerini şöyle bir karıştıracağım. İkisinin birbirine iyice karıştığına emin olmak için. Evdeki bademi rondodan çekip yapamıyoruz makaronu. Çünkü eğer öyle yaparsak badem yağını bırakıyor ve makaron yağlanıyor. Ondan dolayı mutlaka toz badem ya da badem unu almak gerekiyor. Eminönü'nde bulabilirsiniz ya da metro marketlerde bulunuyor. Genelde çok fazla bulunan bir şey değil maalesef badem unu. Ama makaron yaparken bunu illaki kullanmak gerekiyor. Evet, ikisi birlikte güzelce karıştı. Şimdi yumurta beyazlarını ekliyorum badem ununda. Şöyle yine spatulamla. Ve artık spatula ile karıştırarak devam ediyorum. Çünkü tekrar miksere alırsam yumurta beyazlarının sönmesini istemiyorum. Şimdi şöyle dışarıdan içeri doğru spatula ile karıştırarak güzelce karıştırıyoruz. İyice badem unlarının ve yumurta beyazlarının karışması gerekiyor. Yani tek parça halinde bir hamur olacaklar. Ben her şeyi güzelce karıştırdım ve makaron hamurum artık hazır. Onları da ikiye böldüm. Yarısı burada duruyor. Yarısını da şöyle bir cam kaseye aldım. Bir tanesini pembe yapacağım, bir tanesini de sarı yapacağım. Şimdi ilk önce sarıyı yapalım. Onun için de sarı gıda boyası katıyorum. Bu sarı makaronların içine de limon aromalı dolgu malzememi ekleyeceğim. Yani limonlu makaron olacaklar. Şöyle 1-2 damla ekliyorum. Gıda boyası eklerken yavaş ekleyip karıştırarak bakmak lazım. Bir anda çok fazla, çok koyu bir renk elde etmemek lazım. Ondan az az ekleyerek beğendiğiniz rengi bulunca durarak gitmek lazım. Ve sarı makaronlarım hazır. Şimdi ben bunu bir sıkma torbasına alacağım. Şöyle plastik sıkma torbaları kullanıyorum ben. Siz evinizde yoksa bir buzdolabı poşetinden de faydalanabilirsiniz. Sıkma torbanızın ucuna makaron sıkmak için şöyle ucu düz bir uç, bunlara duy deniyor. Duy da kullanabilirsiniz. Evinizde duyunuz yoksa şöyle bir makasla kesip o şekilde de sıkabilirsiniz. Ben genelde sıkma torbası kullanırken şöyle bir bardağa giydiriyorum sıkma torbamı. Bu şekilde doldurmak çok daha rahat oluyor. İsterseniz bardak yerine tek elinizle tutup da kullanabilirsiniz ama bardak gerçekten çok pratik oluyor. İki elinizi birden kullanabiliyorsunuz o bardakta sabit durduğu için. Şimdi sarı hamurumu, sarı makaron hamurumu sıkma torbasına alıyorum. Şöyle spatulanın yardımıyla bardağın kenarlarını sıyırıp yardım alarak bütün sıkma torbamızı dolduruyoruz. Ben bütün hamurumu sıkma torbama doldurdum. Şöyle ucunu da kestim sıkma torbanın. Ucuna duyunu da taktım. Şimdi artık yağlı kağıt serdiğim bir tepsiye makaronlarımı koymaya başlıyorum. Çok büyük sıkmayın makaronlarınızı. Küçük küçük olsunlar. Genelde küçük kurabiye olur makaronlar. Şöyle yakın tutarak yağlı kağıda şöyle bastırarak sıkıyoruz. İlk birkaç tanesi kötü olabilir. Sonra gitgide eliniz alıştıkça toparlayacaktır. Ben sarı makaronlarımı yaptığım gibi aynı şekilde pembe makaronlarımı da yaptım. Hatta pembe makaronlarım birkaç tane daha fazla çıktı. Sıkarken çok yakın sıkmamaya dikkat edin makaronlarınızı ki pişince birbirlerine temas edip yayılmasınlar. Şimdi bu yapacağımız işlem çok önemli. Makaronların üzerlerini düzleştirmek ve içindeki havayı çıkartmak için şöyle tepsimizin iki yanından tutup sertçe birkaç kere vuruyoruz. Yani ben şimdi önümdeki tezgaha vuracağım. Siz de herhangi bir yere vurabilirsiniz. Vurarak havasını aldığımız makaronlarımızı şimdi artık pişirme zamanı. 125 derece önceden ısıttığımız fırında tam 15 dakika pişiriyoruz. Benim makaronlarım 125 derece fırında tam 15 dakika piştiler. Piştikten sonra fırından alınca şöyle ucu keskin bir şey ya da bir bıçakla yardım alarak şu şekilde çıkarabilirsiniz makaronlarınızı. Bir anda çekerseniz altları hala bazılarının yapışık kalabilir. Ondan böyle bir şey kullanmanın faydası var. Şu makaronun ucunda gördüğünüz gibi bir eteklenme olur. Eğer bu eteklenmeyi gördüyseniz makaronunuzu doğru bir şekilde yapmışsınız demektir. Bazı makaronların üstünde çatlak olabilir. Bu normaldir. Fire verebilir bazı makaronlar. Siz onları makaron yaparken alt taraf olarak kullanırsınız. Zaten lezzetlerinde bir problem olmayacak için bu şekilde kaytarabilirsiniz. Şimdi ben makaronlarımın ortasını ganajla dolduracağım.
Şimdi ben bir pembe, bir sarı makaronlarımı önüme aldım. Şöyle makaronun içini de size göstermek istiyorum. Şöyle dokunduğunuz zaman yumuşacık olması lazım içinin. Şimdi dolgusundan da koyacağız. İlk önce gül aromalı dolgumdan koyuyorum pembe makaronuma. Siz isterseniz bu işlemi yine sıkma torbasıyla da yapabilirsiniz. Benim kaşıkla yapmak daha kolayıma geliyor. Şöyle kapağını da alıp çevirerek kapatıyoruz ki her yerine gelsin diye. Şimdi ben bu aynı işlemi limon aromamla sarı makaronuma da uyguluyorum. Şimdi geri kalan bütün makaronlarımın içini dolduracağım. Ben makaronlarımın hepsinin arasına dolgu malzemesini sürdüm, kapattım ve bir servis tabağına aldım. Artık hazırlar. Aslında makaronu yemeden önce 1 saat beklemek lazım. Çünkü o zaman ganaj donuyor ve iyice bütün lezzetler oturuyor. Ama ben şimdiden tadacağım çünkü şimdi de gayet güzel. Şöyle bir tanesini alıyorum ve bakalım nasıl olmuş kıvamı, tadı. Harika. Makaronun üstü çıtır, içi yumuşacık. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama inanılmaz yumuşak. Tam istediğimiz kıvam. Bademin tadı çok güzel geliyor. Gül aroması çok güzel geliyor. Zaten ben gül aromasını çok seven bir insanım. Ondan benim için muhteşem. Umarım siz de makaron yapmayı evinizde denerseniz lütfen resimlerini benimle paylaşın, yorumlarınızı paylaşın, makaronlarınızı neli yaptınız. Gerçekten merak edeceğim. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.